Herkese tekrar merhabalar. Yeni bir video diyelim. Bu sefer çok daha enteresan konularımız var. Bugün sizlerle beraber Veeam Software Appliance hakkında konuşmak istedim. Çok soru geliyor. Biraz da video ile beraber de detaylarda hem kurulum anlamında hem teknik anlamında hem mimari anlamında bunlar hakkında bilgi vermeye çalışıyor olacağım. Umarım faydalı olur şimdiden. Diğer yandan da ne gibi gelişmeler var? Bunları da konuşuyor olacağız. Dolayısıyla isterseniz hızlıca başlayalım diyelim. Şimdi Veeam Software Appliance'ı belki benden belki sektörden sıklıkla bu aralar duyuyorsunuzdur. Çok kısaca açalım nedir? Hatırlarsanız zaten Veeam bileşenleri, Veeam Backup and Replication, Veeam One, Veeam Data Platform içerisinde bulunan çözümlerimiz. Şu ana kadar en azından management plane'lerimiz yani management sunucularımız her zaman Windows'taydı ve Linux tarafına geçiş için biz de zaten çalışmalar yapıyorduk. Diğer yandan en büyük isterlerden birisi tabii ki ya ben bunu işletim sistemine alacağım, güncellemesini yapacağım, üzerine uygulama kuracağım. Dolayısıyla yönetimsel bazı süreçlerimiz vardı. Bunları nasıl daha iyi hale getiririz diye düşünürken Veeam Software Appliance doğdu diyebiliriz. Anlamı ne? Bir cihaz, yazılım tanımlı bir cihaz. Arkasını yine aynı şekilde herhangi bir donanıma bağlı değil. Bunu alıp sanal makine olarak kurabiliyoruz. Alıp herhangi bir donanım üzerine kurabiliyoruz. Dolayısıyla işletim sistemine karışmadan, uygulamasına karışmadan, kurulumu biraz sonra görüyor olacaksınız zaten. Veeam yapıyor zaten çok günün sonunda ve işletim sistemi artı uygulama artı güvenlikleri, hardening'i hepsi Veeam sorumluluğunda oluyor. Dolayısıyla kurulum, yapılandırma çok kolay hale geldi. Güvenlik bir üst seviyeye çıktı. Sizdeki operasyonel süreçleri artık güvenlik anlamında biz yapıyor olacağız. Sizlerin süreçlerinizi de çok güçlü hale getirmiş oluyoruz. Tabii ki de bir de verimli tarafı var. Bu appliance zaten Veeam tarafından test edildiği için sizler istediğiniz şekilde istediğiniz kadar kurun aynı deneyimi elde edip hayatınıza devam ediyor olacaksınız diyebiliriz çok kabaca. Kolaylaştırılmış dağıtımlar, karmaşıklığımız azalıyor. Bununla beraber hardened demiştik ve sizlere tekrar kendi işlerinize odaklanmanız için daha da fazla zaman ayırabileceğiniz alan bırakıyoruz diyelim. Appliance içerisinde biraz sonra da bahsediyor olacağız ama kurulum kapsamında iki ayrı seçeneğimiz var. Linux olarak gittiğimiz bu appliance içerisinde OVA olarak import edebileceğiz ki bugün demo ortamında beraber bunu değerlendiriyor olacağız. Diğer yandan da bir ISO'muz var. ISO'yu da kurarak hayatınıza devam edebilirsiniz. Bir de bahsetmek istediğim iki ayrı terim var. Sıklıkla duyuyor olacaksınız. Bunlardan birisi VSA, Veeam Software Appliance'ın baş harfleri. Dolayısıyla Veeam Backup and Replication, Enterprise Manager gibi bileşenleri VSA dediğimiz bileşen üzerinden kurabiliyoruz. Nedir? İki ayrı opsiyonumuz var demiştik. Bunlardan biri OVA, bunlardan biri ISO. ISO'yu işte VMware olmayan ortamlarda sanal makineyi oluşturup ISO mount edebilirsiniz. Fiziksel bir makineyi kurmak için kullanabilirsiniz. OVA'yı da import edebileceğim sanal makine ortamında kullanabileceğimiz appliance modeli yani kurulum modeli diye düşünebiliriz. Diğer bir kelime de JEOS olarak isimlendirelim. Just Enough Operating System'in baş harfleri. Zaten Software Appliance'da olsa biraz sonra bahsediyor olacağım. Diğer appliance modelleri de olsa JEOS üzerine çalışıyor. Anlamı da şu, çok limitli, sadece ihtiyacımız olan bileşenlerin yüklendiği bir işletim sistemi. Arka planda Rocky Linux kullanıyoruz. Bununla beraber o bileşenlere göre özel hardening yapılmış ve o bileşenlere özel değişken arayüzleri olan yani host management biraz sonra gene konuşuyor olacağız. Arayüzleri olan, yeri geldiği zaman security officer arayüzleri olan özel yapılandırılmış appliance'larımız bunlar. Dolayısıyla bu appliance'ı da ISO ile beraber kurabileceğimiz bir modeli bulunuyor. Ekranları, videosunu zaten demo ortamında beraber yapıyor olacağız. Ama ikisi de terim olarak benzer süreçlerimiz için biri VBR tarafı, biri de esasında proxy olsun, gateway olsun bileşenleri kurduğumuz diğer infrastructure items için kullandığımız bir kurulum dosyası gibi düşünebilirsiniz çok açıkçası. Özetlemek gerekecek olursa çok kolay bir hale geliyor. Şimdi ne gibi ihtiyaçlarımız var bunları değerlendirelim. Bunları da beraber konuşuyor olalım.
Şimdi olmazsa olmazlardan Veeam Data Platform ve versiyon 13 ya da daha önceki sürümler hangi ürünümüz hakkında olursa olsun Help Center ana manuel yerimiz. Dolayısıyla burayı mutlaka bookmark edin. Bizler de herhangi bir problem ben karşılaşırsam ilk araştırdığım yer burası oluyor diyebiliriz. Şimdi Veeam Data Platform isminden de bahsedelim. Veeam Data Platform esasında Veeam Backup and Replication'ın, Veeam One'ın ve diğer çözümlerimizin olduğu platform ismimiz. Gün itibariyle duyurduğumuz versiyonun içerisinde sadece Veeam Software Appliance olarak geçiyor. Bir nevi early release. Hani bizler de çok heyecanlandık. Windows versiyonlarımız ve diğer entegrasyonlar gelmeden hızlıca Veeam Software Appliance'ı çıkardık diyebiliriz. Ve günü itibariyle herhangi bir production ortamınız varsa ve Veeam kullanıyorsanız ya hemen hızlıca Software Appliance'a migrate edeyim ya da upgrade edeyim dersek şu an için biraz beklememiz gerekiyor. Çünkü Veeam Data Platformu olarak işte Windows versiyonlarımız ve upgrade senaryolarımız, migration senaryolarımız bir sonraki release'de gelecek. 13.01 diye geçiyor. O da 1-2 ay içerisinde olacak. Dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde Veeam Data Platform versiyon 13 olarak karşınıza geliyor olacağız. Duyurularla beraber. Şu an için baktığımızda ekranda gördüğünüz gibi zaten Veeam Backup and Replication versiyon 13. Bu da VSA versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Çıkmış durumda. Sıfır deployment'larda yani yeni kurulum süreçlerinizde mutlaka kullanabilirsiniz. Test etmek için kullanabilirsiniz. Veya buraya geçmek istiyorsanız işte backup görevlerini sıfır kurulup tekrar yazmanız gerekebilecek bir yapı kurmanız gerekiyor. Burası önemli ama tekrarlamak gerekecek olursa 1-2 ay içerisinde Veeam Data Platform çıktığında zaten bu süreçler bizlere de duyuruluyor olacak. Şimdi bunların içerisinde yine deployment modellere bakacak olursak benzer deployment modellerimiz biz şu an bugün demo ortamında zaten hemen hemen simple deployment yapıyor olacağız. Tabi burada belli gene tipler var. Bunlardan birini paylaşayım. Örnek olarak normal Windows bir makinede tek bir kutu kurduğumuzda özellikle sanal platformda o kutu içerisinde proxy rollerimiz de yer alıyordu ve bu en çok sevdiğim işte snapshot al, proxy'ye bağla, proxy üzerinde işle, tekilleştir, sıkıştır ve yedek yazacağın alana yaz senaryosunu tek bir sunucuyla hallediyorduk. Şimdi Linux Appliance'a geçtiğimiz özellikle VMware ortamlarında nedir? Bu model için iki sunucuya ihtiyacımız olacak. Neden? Şimdi Veeam Software Appliance'ı kurduğumda Veeam Backup and Replication o yönetim arayüzünü elde ediyorum. Ama ne dedik? Hardened bir appliance bu. Dolayısıyla root yetkileri yok. Ve herhangi bir snapshot'ı işte bağlayıp o işlemleri yapabilmek için root yetkisi olması gerekiyor Linux'te. Onu vermek istemedik. Onun için proxy bileşeni production ortamda zaten gerçekleştirdiğimiz gibi ayrı olarak kuracağız. Infrastructure bu JOS'la beraber farklı bir appliance kuracağız ve transport modelini bu HATET diye geçen transport modelini yani snapshot al, HATET olarak ekle, tekilleştir, yaz kısmını iki ayrı sunucu üzerinde yapıyor olacağız ve entegrasyonunu beraber yapıyor olacağız. Tamamen güvenlik ve biraz da esasında production ortamındaki mimarinin demo ortamındaki replikasını oluşturuyor olacağız. Diğer yandan gene senaryolar aynı. İstediğiniz şekilde, istediğiniz zaman Veeam yapısını değiştirebilirsiniz ihtiyacınıza göre. Ortamınızın büyüdü, yeni proxy'ler açarsınız, küçüldü, farklı bir ihtiyacınız var, distributed yapı hepsi aynı kolaylıkla devam ediyor olacak. Şimdi bununla beraber tabii ki sistem requirement'larımız var. Bunları da hızlıca göz ardı etmeden bakalım. Sistem requirement'lara geldiğimizde ne dedik? Bir software VSA'mız var. VSA'mız için yani Veeam Backup and Replication veya Enterprise Manager kuracaksak yeri gelmişken dipnot olarak söyleyeyim. Bunlar da iki ayrı sunucuda kurulması gerekiyor. Enterprise Manager'la Veeam Backup and Replication'ın production ortamı gibi yine Windows'ta olsa, Linux'ta olsa zaten her zaman bunların ayrı durmasını bizler öneriyoruz. Diğer yandan ne gibi ihtiyaçlarımız var? Bir CPU kaynağı 8 core. Bununla beraber minimum 16 RAM. Bununla beraber de en önemli noktalardan birisi de iki ayrı VMDK'sı, sanal makine ise diski, işte fiziksel sunucuysa bunlar da en az 240 GB'lık olması gerekiyor. Ne yapıyoruz? Bir tanesine işletim sistemini kuruyoruz. Bir tanesine de product installation yani kendi kurulumlarımızı yapıyoruz.
Ve hatta Veeam Software Appliance için ikinci diskini büyük tutarsanız default olarak bir repository, bir disk alanı açıyor orada. Oraya yedek de alabiliyorsunuz. Immutable olarak, ama dediğim gibi backup appliance tam bir hardened appliance değil. Eğer repository olarak hem immutable olsun hem Veeam'in o hardened özellikleri olsun dersek, o zaman zaten yine appliance olarak Veeam Hardened Repository kurmamız gerekiyor. Orası çok daha güçlü, çok daha işte SSH'i kapalı, farklı servisler yok. Sadece repository, sadece backup dosyalarımız için olan bir appliance. Onun için de segmentasyonu, hardening'ini yapmış oluyoruz. Bu nedenle backup server esasında üretim ortamında olması gerekir gibi Veeam Software Appliance içerisinde sadece bu rol için kullanılmasını öneriyoruz. Ne gibi ortamlarda? Eğer OVA deployment yapacaksam VMware, ESX 7 ve sonrası. Şimdi JAWS infrastructure itemlardan da bahsedelim. Tabii ki bunun kaynakları biraz daha az. İşte 4 core 8 RAM, bu sefer 2 adet 120 GB'lık diskler istiyor olacak. Diğer yandan da ilerleyen dönemde OVA olarak kurduğumuzda da ESXi 7.02 ve sonrası isteniliyor diyelim. Bir de güzel taraflardan bir tanesi, artık web UI'ımız var. Yani software appliance'da olsun, diğer bileşenlerde olsun, ekranlarına girip backup görevlerimizi yönetebiliyor olacağız. Ya da bu cihazların host management arayüzlerinden işte belli değişiklikleri, cihaz konfigürasyonlarını yapabiliyor olacağız. Bu da en güzel taraflarından biri. Sadece dipnot olarak belirtmek gerekecek olursa, Veeam'in backup arayüzü, web bazlı arayüzü şu an için hala geliştirmesi devam ediyor. Belli işlemleri web arayüzünde yapabilir durumdayız ama belli işlemleri hala Windows Client'ı kullanarak yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla gün itibariyle işte ileri seviyedeki işlemlerimiz için Windows Client'ımızın olması gerekiyor. İlerleyen süreçlerde zaten bütün özellikler iç içe girecek. Ondan sonrasında beraber izliyor olacağız hep beraber. Tamam. Şimdi requirement'lara da baktık. Demo ortamında benim bir tane VMware'im var. Beraber OVA deployment'ı yapıyor olacağız. İlk önce VSA'yı kuruyor olacağım. Daha sonra da bir proxy kuruyor olacağız. Bunların entegrasyonunu yapıp hızlıca backup alıyor olacağız. Buradaki süreçleri de beraber ilerletiyor olacağız. Diğer yandan da bir sonraki adımda hardened repository'yi de kurarak esasında oraya da yedek alabileceğimiz ortamı da oluşturuyor olacağız. Bu video benim için çok faydalı çünkü ben kendi demo ortamımı da kuruyor olacağım. Ve bunun nedenle de zaten herhangi bir hazırlık yapmadım. Herhangi bir problemde de beraber değerlendiriyor olacağız. Umarım her şey yolunda gider diyerek hızlıca demo ortamına beraber geçelim.